Mühendis Hanım kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arduino eğitimine giriş yapacağız. Çin'den şöyle bir Arduino eğitim kiti aldım. Başlangıç kiti, açıkçası buna başlangıç kiti diyebilmek için bir şahit gerekiyor. Çünkü bu başlangıç kiti ise bunun mega kiti kim bilir neler neler barındırıyordur. Yani bayağı sağlam bir kit olmuş. Sadece birkaç eksiğimiz var genellikle kullandıklarımızın arasında. Bugün bunları inceleyeceğiz. Hangi işe yarar, görevi nelerdir, bunları da görmüş olacağız. Bir sonraki dersimizde ise artık biraz da programlamaya ve bileşenlerimizi birleştirmeye başlayacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. Öncelikle kutumuz şu şekilde. Tabii ki de ben bayağı bir düzenledim içerisine. Şu şekilde çıkabiliyor. Şöyle çok hoş olmuş ve buralara bölmeler takıp da çıkartabiliyoruz. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş. Öncelikle şöyle içerisinden neler çıktığına dair bir küçük, hatta üstlerine modelleriyle birlikte, hatta küçük bir ne işe yaradığını da anlayabileceğiniz tarzda güzel olmuş. İçerisinden Arduino Uno R3 modelimiz çıkıyor. Şöyle göstereyim. Arduino Uno R3 modelimiz çıkıyor. Bu birebir replikası. Yani orijinalinden neredeyse hiçbir farkı yok. Hatta yok. Yani malzeme kalitesi vesaire diyebilirsiniz. Olabilir ama yok tam olarak işlev açısından. Ardından içerisinden 4'e 4'lük bir tuş takımı çıkıyor. Bu tuş takımlarını istediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz. İsterseniz bir hesap makinesi bile yapabilirsiniz. İşte atıyorum birinci pinimizi çarpı yaparız. Buralara da sayılar koyarız. İşte 1 basarız, sonra çarpı 2 deriz falan mesela. Ardından içerisinden bir step motor sürücü çıkıyor. Step motorumuzu şu şekilde şuralara bağlıyoruz. Beyaz gördüğünüz yere. İçerisinden bir adet 5 voltluk röle çıkıyor şu şekilde. Röle ne işe yarıyor? Aldığımız yüksek akımları daha küçük akımlara çevirebiliyoruz. Neden? Arduino'muz 5 voltluk bir enerjiyle çalışıyor. Yani atıyorum ki. Ve bizim 5 volta ihtiyacımız var ama bize gelen akım çok büyük. İşte bu akımı ayarlayabiliyoruz. Umarım aklınızda, zihninizde bir şeyler oluşmuştur. Ve sıradaki servo motor arkadaşlar. 180 derece hareket kabiliyeti var. Bununla bir robot kolu yapabilirsiniz. Ya da çöp kutumunuzun kapağına sensör takıp bu servo motor yardımıyla çöpünüzün kapağını açıp kapayabilirsiniz. İçerisinden bir adet joystick çıkıyor. Ben buna bayıldım. Çünkü neredeyse tamamen buca benzer bir joystick'im var. O da biraz Çin malıydı açıkçası. Bu da tam bir Çin malı olmuş ama güzel bir joystick. Bununla da oyunlar yapabiliriz veya farklı projelerimizde kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, 5 voltluk bir step motorumuz var şu şekilde. Hatta size demiştim ki o beyaz yeri buraya takıyoruz. Hatta gösteririm şöyle. Görmüş olduğunuz gibi bunu buraya takacağız. Ve o şekilde kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Bu arada arkadaşlar, step motor elektrik enerjisine dönme hareketi enerjisine dönüştürüyor. Yani bir nevi elektromekanik bir cihazı step motor diyoruz. O da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet, şimdi pasif buzzer ve aktif buzzer'larımız var. İçerisinden şöyle bir adet aktif buzzer ile pasif buzzer'ımız çıkıyor. Peki aktif buzzer nedir, pasif buzzer nedir, ne işe yarar? Aktif buzzer'ımızın içerisinde kendiliğinden frekans üreten bir cihaz, bir sistem var. Yani direkt voltajı vererek kullanabiliyoruz ama bu pasif buzzer'ımızın içerisinde böyle bir şey olmadığından dolayı bizim bu frekansı ayarlamamız gerekiyor. Yani aradaki fark bu demek oluyor. Onu da data sheeting'de ayarlıyoruz. Yani ilerleyen derslerimizde onlara değineceğiz. DHT11 ısı nem sensörü. Adı üstünde ısı nem sensörü. Bunu neyle kullanabiliriz? Mesela kendimize bir klima yaparız, bir pervane takarız. Ortamın sıcaklığına göre biz evde yokken o çalışır, evi soğutur. Ondan sonra ne bileyim, bu tarz projelerde kullanabiliriz. O da böyle tatlı bir şey. Bu arada paketin içinde bulunmayan ama kendileri yaklaşık 1 dolar olmasına rağmen hediye etmişler Çinli abilerimiz. Burada da bir touch sensör var. Touch da dokunmak demek. Evet, burada bir saatimiz var. Yani böyle direkt pili takıyoruz. Güzel olmuş, bunu göndermeleri de hoş. Açıkçası içinden tam olarak neler çıkacağına çok bakmamışım. Keşke baksaymışım.
Çünkü ultrasonik sensör çıkmadı. Bir de ona para verip almam gerekecek. Burada su sıvı seviyesi ölçme sensörümüz var. Kırmızı renk, çok tatlı. Arkasında da water sensor diye de yazıyor zaten. Hoş bir rengi var. Seviyorum böyle renkli şeyleri. Evet, içerisinde bir adet ekranımız var. Şöyle. Bunu direkt lehimleyerek yollamışlar. Şöyle arkasında görmüş olduğunuz gibi. Normalde lehimsiz de yollayabiliyorlar. Lehimleyerek yollamaları bir artı tabii ki de. Lehimim yoktu çünkü. Almayı düşünüyorum ama en yakın zamanda. Evet, bir adet kumandamız var. Çok tatlı. Bunu da yine projelerimizde kullanabiliriz. İçinde pil var mıymış bakalım. Evet, pil yokmuş. Şöyle. Yani onu da yollamayı versinler. Bir sürü şey yollamışlar. Biz alırız. Burada bir tane ses sensörü, mikrofon sensörümüz var aslında. Yani mesela bir aracımızı için güvenlik önlemiyle, mesela araçla birisi camını kırmaya çalıştı. Arabanızı çalmaya çalışıyor. O sırada bir ses çıkacağından dolayı, cam kırıldığından dolayı hemen bu sensörümüzü algılayacak ve buzzer veya bir hoparlörle dıt 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 diye ötmeye başlayacak. Aslında bence çok güzel. Bunu da göndermeleri güzel olmuş. Evet, ekranlarımıza şöyle geçelim. 8'e 8'lik bir Matrix ekranımız var. Yine bunu da projelerimizde güzelce kullanabiliriz. Gülen yüz yaparız, ne bileyim. Artık mesela Saksusu projesinde Arduino Haber kanalında bir videosunu da izlemiştim. Çok güzeldi. Saksının mesela suyu olmadığında işte üzgün surat çıkıyor burada. Lütfen beni işte su verir misin falan diyor. Çok tatlıydı yani, çok hoş olmuştu. Biz de öyle bir şeyi de kullanabiliriz. Ve yanında 7 segment, 4-7 segment ve 7 segmentlik ekranlarımız var. Bu da shift register'ımız. Zamanı geldiğinde bunun da ne olduğunu öğreneceğiz. Bir tane kızılötesi sensörümüz var. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle göstereyim. Çok tatlı iş. Umarım fokuslamıştır. Ve bir tane yollamışlar bundan. Ben üzüldüm. Hassas sıcaklık sensörümüz var. Yani bu bozuldu mu gitti. Birkaç tane koymaları lazımdı bence. Olsun, ne yapalım. Ve içerisinden 3'er adet ışık sensörü çıkıyor şu şekilde. Biraz alt tarafları büzüşmüş, kırışmış diyebilirim. Biraz yamulmuşlar ama iş görür vaziyetteler. Ve burada da eğim sensörümüz var. Titreşim ve eğim sensörlerimiz. Bundan da 2 tane var. İçerisinden bakayım. 1, 2, 3, 4. 4 tane mi varmış? Jumper cap çıkıyor. Bunlar şöyle küçük. 2 pin girdiriyorsunuz ve tek pin olarak çıkış alıyorsunuz. Jumper kablolarınızda. Az sonra jumper kablolarımıza da gireceğiz. Ve burada RFID modülümüz var. Şu şekilde göstereyim. Ve bu kartı herhalde bunun için yolladıklarını düşünüyorum. Bunu da kullanacağız. Arkadaşlar, bu sistem nedir? Bildiğimiz paso sistemi. Nesnelerin radyo dalgaları kullanılarak tanınması için kullanılan bir teknoloji. Yani bildiğimiz paso. Okutacağız. Dıt dıt deyip geçeceğiz yani bir nevi. Burada 2.54 milimetrelik pinlerimiz var. Bunları da yine lehimleme vesaire yaparken mesela şurada bir tane örnek göstermek istiyorum. Anlayabileceğiniz açısından. Mesela bu lehimlenmemiş bir şekilde geldi. Bunu burada bulunan arkadaşları takarak şu şekilde yapboz gibi kullanabiliyoruz aslında bu şekilde. Düştü. Yani bu amaçla bu pinleri genellikle kullanıyoruz. Ve içerisinden bir tane kocaman bir breadboard çıkıyor. Aslında en ufak boy benim tercihim, yani en azından yapboz yapabilmemiz için. Çünkü bir sürü o zaman Arduino almamız gerekir. Küçük farklı boyutlarda projelerim, her bir proje için. Ama ben bir projeyi yapıp ardından bu projeyi tekrar bozup tekrar o elemanları kullanabilmek istiyorum. Yani aslında bir nevi öğrenme aşamasında böyle yapmanın da mantıklı olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda da tabii ki de daha Arduino'nun küçüklerinden alıp işte küçük breadboardlar hepsini bir arada toplayıp ardından
direkt lehimlemeden bir makine yapabiliriz yani bu şekilde. Bu da kocaman bir breadboard. Yani böyle tuğla gibi maşallah. Ve kalitesi oldukça berbat. Yani elimde kalacak gibi. Bir adet Arduino'muzu programlayabilmek için USB kablomuz var. Ve 9 voltluk bir batarya tutucumuz var. Yani pille de istediğimiz yerde çalıştırabiliyoruz. Bir sürü jumper kablomuz var. Bunlar erkek erkek jumper kablolar. İsimleri öyle. Bir de şu şekilde kızlı erkekli jumper kablolarımız var. Ve tabii ki de led lambalarımız var. En sevilen. Burada benim göstermediğim bir şey olduğunu fark ettim. Bizim burada bir RGB ışığımız var. O da çok tatlı. Dirençler kaldı geriye. Evet, dirençlerimiz var arkadaşlar. Dirençler de atıyorum pilimizi taktı. Atıyorum ampulümüzü taktık. Ampule direkt 5 voltu verdiğinizde ampul çok fazla ısınıyor. Çünkü o geçen elektrik çok fazla bir dirence maruz kalmadığı için çok fazla yakınca da haliyle ne oluyor arkadaşlar? O ampul sizlere ömür ölüyor yani. O yüzden dirençleri kullanarak biz bu akımı zorlatıyoruz ve ampulümüzü bu şekilde daha sağlıklı yakıyoruz. Ne kadar küçük direnç koyarsanız ampulünüz o kadar parlak yanar aslında bir nevi de diyebilirim. Ama siz yine de işinizi garantiye alın. Evet, başka şöyle bir dirençlerimizden renkleri hakkında bilgilendirme kartı var. Arkasında da bir QR kodu bulunuyor. Nelerden bahsetmedik? Evet, burada şunları key switchlerimiz var burada. Bir nevi düğmelerimiz. Bundan kaç tane gelmiş? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Hem de böyle switchleri de var. Çok tatlı. Bunlar böyle bildiğimiz düğme. Çok tatlılar ve içerisinden anlayamadığım şekilde bunlar da çıktı. Yani olsun, sağ olsunlar. Potumuzu göstermeyi unuttuk. Bir tane pot çıktı. Bu da beni üzdü. 2 tane olsa daha iyi olurdu. Bu potlar arkadaşlar dönebiliyor. Bildiğimiz onun radyolarımızdan çevirdiğimiz kısımları var ya, o yani bu. Ve neyse, ilerleyen zamanlarda tam olarak ayrıntısına girip bahsederim. Şimdi burada açıklayacaktım nasıl çalışma mantığını. Bakalım başka göstermediğimiz bir şey kaldı mı? Ondan bahsettik. Bunlara girdik. Bunu da gösterdik. Evet, sanırım kısaca her şeyi göstermişiz. Umarım aklınızda küçük de bir olsa tablo oluşmuştur. Bu işe yarıyormuş. Bu sensör buymuş. Böyle bir kutu almak istesem aşağıya linkini de bırakacağım. İsterseniz başka satıcılardan da alabilirsiniz. Ben AliExpress'ten, Çin'den aldım. 170 TL gibi bir fiyatı var ve bir ayda geldi. Bunu da göz önünde bulundurun. Yani kutunun içerisinden bunlar çıktı. Malzeme kalitesi, evet, bazı şeylerin güzel ama mesela breadboard'un ben malzeme kalitesini hiç beğenmedim. Yani böyle değişik bir hissi. Zaten de çok kötü plastik kokuyor. Yani bir acayip plastik kokusu var. Ama genellikle Türkiye'den de böyle bir set alacaksanız, ki başlangıç setlerinin fiyatlarını görmüşsünüzdür. Çin'e göre birazcık daha pahalı Türkiye'dekiler haliyle. Evet. Şöyle son olarak kutumuzu da göstereyim. Kutumuz birazcık küçük. Ben açıkçası biraz daha büyük bekliyordum resmine görünce. Biraz daha büyük gelir diye düşünüyordum. Burada Starter Kit diye yazıyor. Biraz küçük. İçerisindeki bölümler dediğim gibi böyle çıkartılabiliyor. Bu şekilde takılabiliyor. Ters taktım. Yani istersek çıkartıyoruz, böyle kullanıyoruz. Şu iki bölmesi var. Bu güzel bir artı. Mesela kulbu yok. Kulbunun olması kötü. Şurası kırık geldi mesela, asamıyorum. Buraya artık silikonlar mıyım, ne yaparım? Şu şekilde tutmanız gerekiyor. Yani bu kadar, yaklaşık 23-25 mi santim gibi bir uzunluğu var. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Bu ilk dersimizdi. Malzemeleri tanıdık kısaca ve ilerleyen derslerimizde daha ayrıntıya gireceğiz ve aklınızda oluşan soruları tamamen cevaplandırmış olacağız.
Eğer bir kusurum varsa şimdiden affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.